Ayın malzemesi karnabahar. Bu seriye başladığımızdan beri en çok istenilen sebze karnabahar. Şefim karnabahar yapın, karnabaharla değişik bir şeyler gösterin dediniz. İşte tam mevsimindeyiz. Bütün tarlalar, tezgahlar karnabahar dolu ve ben de sizler için muhteşem tarifler hazırladım. Karnabahar Turpgiller ailesinden, çiçekleri etli, yaprakları lahanaya benzeyen bir sebze. Aslında lahanadan türetilmiş bir sebze. Farklı varyasyonları da var dünyada ama bizim ülkemizde sadece beyaz hali var. İtalya'da Romanesco denen yeşil ve mor hallerinde görebilirsiniz. Hatta sarısı da var, turuncusu da var. Çok çeşitleri var. Ana vatanı Doğu Akdeniz ama bizim ülkemizde en çok Orta Karadeniz'de Bafra Ovası yani Samsun'da yetiştiriliyor. Sonrasında Marmara bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu'nun biraz daha batısı ve Adana'da yetiştirilmekte. Karnabaharı yüksek C vitamini, potasyum ve kalsiyum içeriğiyle mutlaka sofralarınızda bulundurun. İlk olarak karnabaharla birlikte kullanabileceğimiz sebzelere bakalım. Brokoli, havuç, patates, domates, kapya biber, soğan, sarımsak ve bütün mantarları ayrı bir kategori olarak da ekleyebiliriz. Karnabaharın o yüksek tatlılığını dengeleyebilecek olan taze baharatlar ve kuru baharatlara da bakalım. Öncelikle taze fesleğen ve taze kekik inanılmaz yakışıyor. Sonrasında kimyon, zencefil, zerdeçal, toz kırmızı biber ve muskatı ilk sırada sayabiliriz. Karnabaharın lezzetine lezzet katacak, özellikle karnabaharı destekleyecek proteinlere ve diğer malzemelere bakacak olursak da bütün aşırı tuzlu, böyle bol yağlı peynirleri ilk sıraya alabiliriz. Mesela bir keçi peyniri, bir gravyer peyniri. Daha sonrasında krema, tereyağı, tuzlanmış etler ülkemizde en çok sevilen pastırma, yumurtayla da muazzam bir uyumu var ve son olarak da bakliyatlardan nohutu sayabiliriz. Bugün yine sizlere birbirinden lezzetli ve birbirinden farklı tarifler hazırladım. Daha önce bir çat kapı bölümünü hatırlarsınız. Bir karnabahar çat kapımız vardı. O anda doğaçlama olarak aklıma gelenleri yapmıştım. Onlara tabii ki benzemeyen tarifler vereceğiz. Bugün vereceklerim başka yerde yok. Karnabaharın tadını öne çıkartacağız ama o sevilmeyen kokusuna dair hiçbir iz olmayacak evinizde ve stüdyomuzda. Öncelikle karnabahardan bir ragu sos yapmayı göstereceğim. İçerisinde et vesaire yok ama görüntüsü sizi çok şaşırtacak. Makarna ile birleştireceğiz. Üzerine birazcık parmesanla muazzam bir tadı olacak. Sonrasında fırınladığımız karnabaharlarla böyle yoğurtlu, limonlu şahane bir dip sos. Onun da yanına yufka ile hazırladığım çok pratik bir zeytinli çıtır yapacağız. Ardından karnabaharın pilavı çok meşhur ama ben pilavını yapmayacağım. Yine pirinç gibi düşünüp ondan bir risotto yapacağım. O da inanılmaz güzel. Ve son olarak böyle sizleri uçuracak. Hiç aklınıza geldi mi bilmiyorum ama karnabahardan bir sufle yapıp günü tamamlayacağız. Ama öncesinde sizlere karnabahar nasıl seçilir, nasıl temizlenir ondan bahsedeceğim. Tezgahlarda farklı boyutlarda karnabaharlara rastlayabilirsiniz. Küçük, orta ya da böyle daha devasa, daha büyük versiyonları da var. Seçerken aslında yapacağınız yemeklere göre tercih edebilirsiniz. Bu ufak olanlar aslında çiğ yemeğe birazcık daha uygun. En büyük olanlar da turşuda kullanmak için biraz daha uygun ama ben doğrudan yemek yapacağım zaman orta boy olanları tercih ediyorum. Genelde yapraklı olmalarına özen gösteriyorum. Yine pazarcılarımıza hızlıca sesleneyim. Lütfen yaprakları koparmayın. Yapraklarının da aslında lahanaya benzeyen şahane bir lezzeti var. Birazdan risotto yaparken onları da içeride böyle çıtır çıtır kullanmayı da göstereceğim sizlere. Karnabaharı seçerken dokunduğunuz zaman karnabaharınızın dışında böyle yumuşak kısımlar olmasın. Oldukça sert olsun, elinize tok gelsin. Şöyle kaldırdığınız zaman da avucunuzu doldursun ve ağırlığını hissedin. Böyle içerisi boşluklu geliyorsa onu almayın. Karnabaharların genelde dış kısmında böyle küçük lekeler görebilirsiniz. Bunların çoğu normal toprak lekesi, yani yıkadığınız zaman kolaylıkla geçer. Dilerseniz bunları çiçek ayırıp da yıkayabilirsiniz ama bazen bütün kullanıyoruz. O nedenle kullanmadan önce yıkamanızı tavsiye ederim. Eğer ki karnabaharlarınızı derin dondurucuda saklayacaksanız yapmanız gereken işlem karnabaharları çiçek ayırın. Özellikle o sert kısımlarını değil, daha yumuşak kısımlarını ayırın. Onları güzelce yıkayın, kurutun ve bir buzdolabı poşetiyle derin dondurucuda kaldırıp 3-4 ay kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi karnabaharımı güzelce ovalayarak yıkayacağım. Hatta öncesinde bakın şöyle yapraklarını kopartabiliriz. Ama bunları atmıyoruz. Bakın bunları da yıkayıp birazdan kullanacağız. Şimdi sizlere karnabahardan bir ragu sos yapmayı göstereceğim. Tabii ki bunu güzel böyle makarna ile servis edeceğiz. Makarna suyumuzun altını açtık. Biraz karnabahar doğrayalım. Karnabaharınızı sert kısımlarını değil, olabildiğince bu çiçekli kısımlarını, yani şuradaki yumuşak kısımlarını minik doğruyorsunuz. Robottan da geçirebilirsiniz ya da benim gibi bıçakla da doğrayabilirsiniz. Kendileri zaten kolaylıkla ayrılıyorlar, göreceksiniz.
Yalnız karnabaharda pamuk gibi. Ve o yumuşaklığını hissettiğiniz anda zaten lezzeti de öyle yüksek oluyor. Çünkü içerisindeki su miktarı ne kadar fazlaysa sebzeler o kadar lezzetli oluyorlar. Yani çok beklemiş, kurumuş sebze maalesef lezzetini de kaybetmiş demektir. Sebzeler yoğun olarak su içeriyorlar. Şimdi bunları biraz daha ufaltalım. Şimdi mantarları doğrayacağız. Ben istiridye mantarı kullanıyorum. Sizler dilerseniz kestane, kültür ya da topladığınız farklı mantarlar varsa hepsini kullanabilirsiniz. Yine bunları da ufak ufak doğruyoruz. Mantarlar da hazır. Şimdi tavanın başına geçip sosumuzu yapalım. Tavamızın altını yüksek ateşte açtık. Tava ısındı, su da kaynamak üzere. Hemen sotelemeye başlıyoruz. İçeriye birazcık zeytinyağı. Bir tane orta boy soğan, 3 diş sarımsak. Hemen soğanlara yetecek kadar tuz. Artık bunları öğrendiniz. Şimdi burada yapacağımız bir önemli işlem var. Soğanlarla beraber baharatları kavuracağız. Böylelikle aromalar içeride daha yüksek patlayacak. Neyimiz var? Biraz yeni bahar, biraz çay kaşığının ucuyla. Bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir tutam kimyon ve bunları kavuruyoruz. Mantarlar ve biberleri de ekleyelim. Of, renkler şahane. Sebze sevmeyen kim varsa bu tariflere bayılacaklar. Sebze severler 2 kere bayılacaklar. Ve son olarak karnabaharlar. Hafiften tuzluyorum. Unutmayın, soğanlara biraz atmıştık. Karıştıralım. Güzel cızırtılar gelmeye başladı. Şimdi içerisine bir parça şeker ekliyorum. Böylelikle karnabahardaki şeker daha yukarı çıkacak. Koyacağımız tuzla beraber de güzel bir denge sağlamış olacak. Yaklaşık bir çay kaşığı koydum. İçerisine bir dolu yemek kaşığı domates salçası. Salçayı da kavuralım birazcık. Makarnamızın da suyuna tuzumuzu atıyoruz. Şöyle bir yarım paket kadar da makarna. Ateşin altını hiç kısmadım. Artık çıtırtılar böyle arşa ulaştılar. Yani su vesaire kalmadı. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen klasik makarna yaparmış gibi makarnanın yandaki haşlama suyundan, o hafif nişastalı suyundan ufak ufak ekliyoruz. Çok fazla değil, yüzdürmeyeceğiz. Karıştıralım. Kenarları güzelce sıcak suya deglaze etmiş oluyoruz. Bütün aroma sosun içerisinde. Koku inanılmaz şu anda. Yani mesela şu anda içerisi karnabahar falan kokmuyor. Yalnız şu anda bütün sos çekti. İnanılmaz böyle kavruk güzel koku var. Şöyle kenarlarda bakın böyle bir gerdan gibi bir şey oluştu. O işte gerçek bir lezzet. Onu tekrar deglaze etmeyi unutmayın. Şöyle hafiften kenardan suyu verdik. Bütün sos içeride, artık makarnalar da hafiften haşlandılar. Birazcık da sosla beraber pişecekler. Birlikte karıştıralım. Hepsi bu kadar basit. Sonra sunuma geçeceğim. Öğle yemeği çıktı beyler bayanlar. Bunları kim yiyor? Bunları biz yiyoruz arkadaşlar. Sizce ben bunun hepsini karıştırabilir miyim? Evet, şimdi bu görseli gösterelim. Net bir kıymalı makarnadır. Ragu soslu pennemiz hazır. Son kareyi de aldık diye tahmin ediyorum. Soğumadan yiyelim. Gelin. Ya bizim de işimiz böyle. Şuradayım. Şuradayım, bakın kaybediyoruz kendimizi. İş böyle. Fotoğrafın güzelliği sizin için, tadını anlatabilmek de yine sizin için. O nedenle tam tadını vermek istiyorum. Şuna kim karnabaharlı makarna der? İlk sorum bu. Hiç kimse. Mükemmel. Mükemmel. Yani kalorisinin düşüklüğünden mi bahsetsem, lezzeti bu kadar güzel bir şeyin bol sebze dolu olmasından bahsetsem insana inanılmaz duygular hissettiriyor. Karnabahardan gelen o hafif böyle bir karnabahar lezzeti ama daha çok oradan gelen böyle bir çıtırlık alıyoruz. Yani şimdi bunu kıymayla kıyaslamak vesaire istemiyorum. Bu kendi halinde dediğim gibi karnabaharın gücüyle, mantarın vermiş olduğu o lezzetle beraber şahane bir şey. Kıymalı sos kadar güzel ya da değil, o beni ilgilendirmiyor. Bu sos kendi halinde muhteşem. Bir sonraki tarife geçelim. Siz de soğutmadan beraber yiyelim. Ve muhteşem böyle karnabaharlı, yoğurtlu bir dip sos yapalım. Yanına da böyle bandırmalık, zeytinli, yufkadan çıtır göstereyim. Muazzam bir ikili oluyorlar. Karnabaharı böyle ufak çiçekten ayırıyoruz. Şu lifli kısımları kullanmayacağız. Çünkü onlar yumuşamıyorlar. Bu lifli kısımlar nerede güzel oluyor biliyor musunuz? Turşuda mükemmel oluyorlar. Karnabaharları ayıkladık. Şimdi karnabaharlara birazcık tuz, karabiber, zeytinyağı. Şimdi mesela bu karnabaharlar
Bu şekilde biraz sarımsak tozu, toz kırmızı biber, kimyon karıştır. At fırına, güzelce çıtırdasın. Çıkınca artık üzerine yoğurt mu, domates sos mu ne istersen koy. Şahane şekilde böyle çıtır karnabahar gibi ye. Ama biz şimdi bunları yumuşayana kadar fırınlayacağız. O nedenle baharat koymadım. Birazdan limonlu, yoğurtlu böyle bir karışımla blenderdan geçirip şahane böyle bir dip sos yapacağız. Evet, şimdi bunlar fırına gitsin. Ben de orada yufkalarımı hazırlayayım. Hop. Zeytinli yufkalı şimdi çıtır yapacağız sizlerle beraber. Çok 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 basit. Birazcık içerisine kekik atacağım. Güzel bir lezzet verecek. Birazcık da zeytinyağı. Bolca. Bir parça yufkanın yarısına zeytinyağı gezdiriyoruz ama çok az. Şimdi azar azar böyle hafiften yufkanın yarısına bu karışımdan bırakıyoruz. Şimdi kalan yarım yufkayı hemen zeytinin üzerine katlıyoruz nazikçe. Bastıralım. Çok sert değil. Nazikçe vuruyorum. Şöyle benekli bir hal aldılar. Hamuru bir tane hamur kesiciyle dilediğiniz şekilde dikdörtgen, kare, üçgen canınız nasıl istiyorsa kesebilirsiniz. Tepsiye bir tane yağlı kağıt serelim. Hafiften tepsiyi yağlıyoruz. Ve minik cipslerimizi dizelim. Cipsin üzerine de birazcık zeytinyağı, çok değil. Şöyle fıtır fıtır. Wow! Cızır cızır. Karnabaharlar dışarı, cipsler içeri. Onlar biraz dinlensinler, ben de ortalığı toparlayayım. Sosu yapmadan önce gözünüz çıtırlarda olsun çünkü bunlar çok hızlı pişiyorlar. Yaklaşık 4-5 dakika içerisinde kızarıyorlar. Hemen ikinci tepsiyi de attım kalanlar için. Onlar da pişsin. Şu renge bakar mısınız? Çıtır çıtır. Sos. Sos çok basit. Doğrayıcıya ihtiyacımız var. Yoksa el blenderı da olur ama doğrayıcıyla daha güzel oluyor. Hemen şimdi bu soğumuş karnabaharcıklarımızı içeriye. Yalnız şöyle bir tadına bakın. Mükemmel. Gerçekten böyle muhteşem şekerli bir tadı var bunun. Şimdi bunun üzerine çok az kimyon ya da canınız ne kadar isterse ama az koyun. Çok az toz kırmızı biber, biraz renk versin. Bir diş sarımsak, bir limonun kabuğu. Yarım da limon suyu sıkalım içerisine. Üzerine son olarak da yoğurdumuzu koyuyoruz. Normal yoğurt, süzme falan değil. 3 yemek kaşığı kadar. Şimdi hepsini püre haline gelene kadar robottan geçireceğim. Gördüğünüz gibi kıvamı muazzam oldu. Böyle neredeyse bir humus gibi. Hatta içerisine tahin koyarsanız bayağı tadı humusu da andıracaktır. Şimdi tadına bakacağım. Şu çıtır muhteşem zeytinli cipslerle. Of yumuşacık. Üf! O tatlı karnabaharla limon kabuğu muhteşem. Yoğurt zaten tadını inanılmaz bir hafiften ekşiyle birleşmiş. İnanılmaz bir birleşim. Bakın limon kabuğu ve arkada. Sonrasında tuzlu zeytin çarpıyor. Alttan yumuşacık karnabaharla beraber. Ve bir cipse göre çok daha sağlıklı bir hali var bu yufka cipslerin. Ufak ufak götürürsünüz. Epey de bereketli çıkıyor. Ben tam 2 tepsi çıkarttım bir yufkadan. Son tarafa geçelim. Çok güzel. Şimdi sıra geldi risotto yapmaya. Karnabahardan bir risotto yapacağız. Bir risottoyu güzelleştirebilecek, bir risottoya lezzet verebilecek tüm malzemeler önümüzde. Bu malzemelerin bazıları da karnabahara lezzet verecek. Neydi en başta saydığımız o sebzelerden bir tanesi? Brokoliydi, havuçtu, işte peynirlerdi, kremaydı. Bunların hepsi aslında karnabaharı da yukarı çıkartacak. Görseliyle bizi risottoya andıracak ama lezzetiyle de aklımızı başımızdan alacak. En başta dediğim gibi yapraklarını da kullanacağız bu tarifte. Onları doğramadım, size göstermek istiyorum. Yaprakların bakın şu birleşme kısımları epey lifli. Onları kullanmıyoruz ama şuradaki yumuşak yaprak kısımlarını kullanacağız. Bu kalan parçaları da sebze sularınızda kullanabilirsiniz. Mesela ben birazdan risottoda kullanacağım. Burada biraz maydanoz, işte kalmış havuç, az önce kullandığım mantarların sapları var. Bunları da atıyorum. Böyle kısık ateşte dursunlar. Şimdi karnabaharı hazırlayalım. Karnabaharımızı ters çevirelim. Bıçakla şöyle içerisine giriyoruz. İçinde zaten sert kısmı hemen hissedeceksiniz. Çevire çevire kesin.
Ortayı çevirin ve çıktı. Şimdi buradan böyle büyük parçalar halinde ayırabilirsiniz kolaylıkla. Bu sefer karnabaharlarımı robottan geçireceğim. O nedenle bu beyaz sert kısımlarını ayırmayacağım. Onlar da güzelce parçalanacaklar. Karnabaharları robottan geçirdim. Hafiften böyle bir bulgur kıvamına geldiler aslına bakarsanız, pirinçten çok. Büyük bir tava aldık. Altını yüksek ateş açıyoruz. Ateşi kısmak yok. Tavanın içerisine birazcık tereyağı. Neye uzanıyorum ki? Spatula mı var orada? Karnabahar tereyağı sever ya da ben severim. Soğan. Bolca malzememiz var. Ufak tefek. Bunları nerede bulabiliyoruz? Videonun açıklamalar kısmında. Sıradaki malzememiz azar azar tuz. Sarımsağımızı da atalım. Minnak minnak doğruyoruz, her şeyi unutmayın. Görseli kuvvetli bir şey yapmaya çalışıyoruz. Karnabaharın yaprakları içeriye. Küp doğranmış havuçlar. Böyle minik minik koparttığım brokolilerim de var. Karıştıralım. Yine azıcık tuzluyorum. Evet, sebzeler hafiften sıcaklığı alır almaz karnabaharlar içeri. Karnabaharlarımızı tuzluyoruz. Sebze suyumda tuz yok. O yüzden tuzu burada kontrol ediyorum. Renk alsınlar istemiyorum. Ben bugün niye her şeyi buraya koymamışım ya? Arkaya gidip geliyorum. Buna dekor olmuş sadece bu benim için. İnsan oraya malzeme koyar. Bak buraya koyarsın. Dersin ki hop kepçemizi alıyoruz. Çok renk aldırmadan şimdi ara ara sebze suyu vereceğiz. Ki tabanı yanmasın. Şimdi ateşin altını birazcık kısıyorum. Ara ara sebze suyu vererek karnabaharlar hafif yumuşayana kadar pişireceğiz. Karnabaharların hafiften kabardığını gördük ama yine de emin olmak istiyoruz. Bakın havuç ve brokoliyi çok fazla pişirmiyoruz. Karnabaharlarımız ufak olduğu için daha hızlı pişecekler. O nedenle karnabaharın pişmesine bakıyoruz. Brokoli ve havuç böyle kıtır kıtır kalsın istiyorum. Oha çok iyi. Oha mı? Biraz karabiber ama bence oha bir tadı var şu anda. Altını kıstık iyice. Şimdi içerisinde bir parça krema. Yavaşça karıştırıyoruz. Krema da sıcaklığı alsın, böyle bir taşım kaynayacak ama altını açmayın. Renginde böyle kararma görmek istemiyorum. Böyle güzel bembeyaz kalsın istiyorum. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. İçerisine birazcık böyle sarılığını da arttıracak şekilde hem de tadına vurgu yapacak şekilde cheddar peynir rendeleyeceğim. Çok fazla değil. Sunumda birazcık da limon kabuğu kullanacağım ve sonra tadına bakacağız. Bitti. Nasıl ama risottom? Üzerine birazcık limon kabuğu, zeytinyağı ve karabiberle de işi bitirdim. Şimdi tadına bakalım. Deneyimi de aynı risotto gibi. Güzelce yayıldı. Kreması, peyniri. Tabii ki normal risottoda krema yok. Şimdi sütlü ürünlerle karnabaharın uyumu o kadar kuvvetli ki. Yani bu muhteşem. Tabii ki biz buna görüntüsüyle risotto diyoruz. Bu bambaşka lezzetli bir yemek. Yani o kremalı, peynirli karnabahar, belki aklınıza graten karnabahar da gelebilir ama bu ondan çok daha lezzetli çünkü ufak parçalar o bütün lezzetli sebze suyunu içine çekmişler. Soğandan gelen bir aroma var. Çok az baharat var. En üstteki o hafifletici limon kabuğuyla da muhteşem bir tarif. Etkilemek istediğiniz birileri varsa ya da sebze yemekte zorlanıyorsanız, kendinizi birazcık şaşırtmak ya da şımartmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Lezzetine bayılacaksınız. Sadece sebze yemek beni doyurmaz diyorsanız ızgara bir parça tavukla, etle, köfteyle muazzam bir yemek haline alacaktır. Hadi son tarifimize geçelim. Şimdi sizlere muazzam, muhteşem lezzetli bir karnabahar sufle yapmaya anlatacağım. Orta boy bir tenceremiz var. İçerisine 1,5 su bardağı, yaklaşık 300 mililitre süt koyuyorum. Bakalım 300 mililitre. Çok iyiyimdir bu konuda. Bir diş sarımsak, altını açalım. Karnabaharlarımızın sadece çiçek kısımlarını koyacağız. Bunu elinizde yapabilirsiniz çünkü daha sonrasında püre haline getireceğimiz için. Şöyle üzerine ufalayabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Ateşin altını birazcık açıyorum. Karnabaharlar yumuşasın. Geri geleceğim. Bakalım karnabaharlar yumuşadılar. Şimdi bunları blenderdan geçireceğiz. Tamamen püre haline getirdik. Hemen ocağıma bir tane sos tavası aldım. Altını biraz açıyorum. İçerisine... Yine spatulayı kullanmışız. İnanılmaz ya. Arkadaşlar şuraya spatula koyayım. Biraz tereyağı koyuyoruz.
Açıklamalarda ölçüsü var. Hafiften de unumuzu atıyoruz. Yaklaşık böyle tepeleme 1 tatlı kaşığı gibi. Ve kavuruyoruz. Evet, unun kokusu geldi. Klasik böyle beşamel yaparmış gibi kendinizi yakmadan hafif hafif buradaki püre için buraya ekleyeceğiz ve karıştıracağız. Ben beşamelimi karnabaharı yaparım derseniz o da bu. Ya böyle şeyleri başka yerde bulamazsınız. O yüzden ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Buraya kadar geliyorsunuz, her şeyi izliyorsunuz, farkındayız. Ama abone olan yok. Yok efendim karnabaharlı beşamel yapalım. Şefim kabak yapalım. Yapıyoruz efendim, yapıyoruz sizler için ama abone olun lütfen. Bu kadar. Başka bir şey istediğimiz yok. Zevkle yaparız biz. Kıvamımız şahane. Şimdi birazcık tuz. Haşlarken tuz eklemedik. Neden? Kesilebilir. Birazcık muskat. Hem beşamelde hem de karnabaharla uyumu muazzam. Altını kapattık. Karabiber nerede? Arkadaşlar, arkamdan işler mi çeviriyorsunuz? Şurada duruyordu karabiber. Oraya nasıl gitmiş ki o? Önüme çekiyorum burada. Hafiften serinlesin. Şimdi içerisine önce yaklaşık şurada böyle 1 yemek kaşığı dolusu keçi peyniri var ama herhangi bir yumuşak peyniri kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri önermiyorum. Çok fazla yapıştırıyor. Beyaz peynir kullanabilirsiniz. Şimdi peynirleri yerine kadar karıştıracağız. Hafiften ılınmaya başlayınca sonra içerisine 3 tane de yumurta sarısı yedireceğim. Yumurta sarılarımızı da tek tek ekliyoruz içerisine. Karnabaharlı karışım hazır. Şimdi hafiften ılınması için başka bir kaba alıyoruz. Ben de orada sufle kaplarını hazırlayacağım. Yumurta beyazlarını çırpacağız ve birleştireceğiz. Yumurta beyazlarımız da sertleşti. Şimdi klasik bir sufle yaparmış gibi az önce yaptığımız karışıma bu yumurta beyazını yavaş yavaş yedireceğiz. Önce birazını. Evet, ilk kısmını birazcık daha hızlı yedirdik. Son kalan kısmını mümkün olduğunca yavaş yavaş alttan yukarı doğru katlayarak yediriyoruz. Karışımımız hazır. Şimdi tek tek sufle kaplarına dolduralım. Hafifçe vuralım. 6 tane hazırladım ama 4 tane çıktı. Bu ölçüyle tam 4 tane çıkıyor. Bunların üzerine birazcık da rendelenmiş kaşar peyniri koyacağım. Böyle kabarınca üzerlerinde hafiften renk alsın. Çok fazla da koymayın. İnce rendelenmiş olsun, fazla ağırlık yapmasınlar. Fırınım 200 derecede alt üst fanlı, yaklaşık 16 dakika civarında pişecekler. Hafif kabarıp üzerleri kızarınca işlem tamam. Sufleler uçuyor. Muazzam oldular. Üf. Çok güzeller. Tadına bakmak için inanılmaz sabırsızlanıyorum. 5 dakika bekledim. Çünkü acayip sıcak ve hala sıcak olduğuna inanıyorum. Böyle yumuşacık. Of, kokusu çok güzel. Böyle alttan muskat kokusunu alabiliyorum. Peynirin kokusu, karnabaharın öyle sütle birleşmiş şahane kokusu var. Lafı niye uzatıyorum? Çünkü çok sıcak. Dokusu, lezzeti, yani anlatamayacağım kadar güzel. Bu tarifi mutlaka deneyin. İnanılmaz güzel oldu. Gördüğünüz gibi bir karnabahar püresi yaptık. Sonrasında bunu böyle beşamel gibi yapıp yumurta beyazıyla birleştirdik. Çok kolay, çok da gösterişli, şahane bir tarif. Özellikle sebzelerle farklı lezzetlerin peşinde koşuyorsanız tam sizin tarifiniz bu. Bugün sizlere birbirinden lezzetli, birbirinden muhteşem 4 tane karnabaharlı tarif verdim. Sebzelere karşı olan bakış açınıza umarım birazcık daha perspektif katabilmişimdir. Farklı noktalarını göstermeye çalışıyorum sizlere. Tekrar söylüyorum, bunların hepsi etlerle de güzel ama sebzelerin kendine ait tatları var ve kendilerine has o lezzetleri ortaya çıkarttığınız zaman sizler de çok memnun kalacaksınız. Bir sonraki ayın malzemesi bölümünde görüşmek üzere. Bay bay. Ben soğutmadan suflemi yerim.